Bu videoda 2 tane radyolu saati söküp içinde neler olduğunu ve hangi parçaları alabileceğimizi hep beraber göreceğiz. Bununla başlayalım. Takip etmenin en rahat yolunu biliyor musunuz? Hangi? Olabilir, domates salçası. Bir tatlı kaşığı. Burada hem geri adım atmıyor. Zannederim zamanında promosyon olarak verilmiş bir cihaz. Yani bu tür cihazları artık pek kullanmadığım için hem de bir video çekmeye uğruna bu cihazı bir parçalayalım. Elektrik kesintisi durumunda saati korumak için 9 voltluk bir pille çalışıyor. Elbette önce fişi çekelim, sonra da başlayalım. 4 tane vida var. Bunları sökerek başlayabiliriz. Burada da tepedeki bu basıyor herhalde üstüne. Bu şekilde. Bu tarafta da küçük bir şebeke transformatörü ve hoparlörümüz var. Radyo ve saat kısmı da 2 tane entegreden oluşuyor. Şu AM/FM radyo alıcı entegresi. Burada da bir saat entegresi var. Alarmlı saat entegresi. İşin enteresan tarafı, saat entegresinin bir kristali yok. Göründüğü kadarıyla 50 Hz'i şebekeden alıyor. Saat ne kadar doğru gider tartışılır. Orta dalga alıcısı da biraz laf olsun diye konmuş gibi, çünkü bu kadarcık ferit antenle pek de iyi bir alış sağlanamaz. Şurada da FM anten var. Buradan şuradan çıkıp dışarıya uzatmışlar anteni. Evet, sökmeyeyim, girişelim bakalım. Bu da 1 wattlık hoparlörümüz. Şu pilden gelen bağlantı kablosu. Transformatörün üstünde de bir şey yazmıyor buna. Bakmak gerekecek, ölçerek. Ama tahmin ediyorum 2 ayrı çıkışı var. Birisi radyoyu beslemek için, diğeri de saati beslemek için. Bunu kenara ayıralım, daha sonra ölçeriz.
Şu kabloları bir önümüzden çekelim. Şurada zannederim tuş takımı var mı? Onu çıkaralım. Böyle enteresan tuşlar. Kartı da sökelim. İbre dediğimiz de şöyle bir şey işte. Bu şekilde gidiyor geliyor. Ucuz bir çözüm. Yani fazla da bir şey beklememek lazım tabii, sonuçta promosyon bir radyo. Mümkün olduğu kadar ucuza mal edilmiş. Bakalım burada neler var. Göstergemiz. Toz içinde yalnız. Şimdi şöyle bir bakalım neler alabiliriz buradan. Ondan sonra sökme aşamasını göstermeyip direkt söktükten sonraki halini göstereceğim. Şurada bir, yanlış görmüyorsam, Sony'nin bir FM/AM radyo entegresi var. İşte çevresine parçaları taktığınız zaman içinde amplifikatörü de olan komple bir radyo entegresi. Bu da büyük ihtimalle bir Japon firmasının ama emin değilim hangisi olduğunu. Saat entegresi. Buna da bir bakayım. Yani buradan çıkarabileceklerimiz işte 2 tane entegre. Hani bir yerde kullanır mıyım bilmiyorum ama tamir ettiğiniz bir cihazda işe yarayabilir. Şunların kalitelerine bir bakayım. Eğer iyiyse bunları da sökerim. Fena görünmüyor. Anahtarlar. Yani isteyen tabi ara frekans transformatörlerini de sökebilir ama benim elimde o kadar çok var ki hani uğraşır mıyım bilemedim. Eğer kolay sökülüyorsa sökerim, yoksa çok da uğraşmam. Bu ferrit antenli işe yarayacak bir şey değil. Yani onlarca yüzlerce var elimde zaten. Bir tane daha gerek yok. Şu potansiyometre genelde küçük eski transistörlü radyoların hepsinde buna benzer bir şey var. O yüzden yedek parça olarak bu da işe yarayabilir. Onların dışında çok fazla işe yarayabilir bir şey görmüyorum bu tarafta. Yani her zaman söylediğim gibi küçük dirençler, kondansatörler, yani çok özel değerde ve ya da yüksek gerilimli olmadığı sürece sökmeye değmezler. Yani normalde radyolarda bu potansiyometre anahtarlı olur. Şurada bir anahtar olur. Radyoyu açtığınız zaman çıt diye açar. Bunu kısa devre yapmışlar. Burada anahtara gerek yok çünkü başka düğmeyle açılıyor radyo. Bu sadece potansiyometre olarak kullanılmış. Bu display de işe yarayabilir. Her yerde kullanılır saat göstergesi olarak. Hepsine bir internetten bakayım. Eğer işime yarayacağını düşünüyorsam ve kolay sökebilirsem entegreleri de alacağım. Ama gördüğünüz gibi çok da fazla bir şey yok burada sökülüp işe yarayacak şekilde stoğa konabilecek. Hepsini bir sökeyim bakalım tekrar.
Biten parçalara göz atalım. Bir hoparlör. Daha fazla parça sökmeyeceğim bir kart. Çeşitli vidalar. Bir gösterge. Potansiyometre. İki entegre devre. Bunlar birisi Sony'nin AM/FM radyo alıcısı. Diğeri Japon malı olduğunu tahmin etmiştim. Sanyo'nun saat entegresi. Filtreler. Bu switchler de kaliteliymiş. Bunları da söktüm. Çeşitli plastik parçalar. Bunu kullanabilir miyim bilmiyorum. 5 tane buton bir PCB üzerinde. Bu tür parçalar eski radyolarda işe yarıyor. Bunları da sakladım. Son olarak da bir 9 volt pil kablosu. Saatli radyomuzdan çıkanlar bunlar. Kenara koyduğumuz bir transformatörümüz vardı. Ona da bakalım. Şu uçları bir açalım şöyle. Ölçü aletiyle bakıyorum ama pek de anlaşılır gibi değil. Kartın üstünden bir göz atayım. Transformatörün bağlandığı yere bakarsak iki ayrı devre olduğunu görebiliriz. Şöyle bir göstereyim. Şu bir devre, bu da ikinci bir devre. Öbür taraftan da bakarsak beyazla sarı ve mavi ile siyah. Demek ki o iki uç kullanılacak. Ölçelim bakalım voltajları. Burada 18.3 volt görünüyor. Siyahla maviye bakalım. Burada da 10.5 volt görünüyor. Bunlar boşta voltajlar olduğu için birazcık düşüğünü yazalım. Yani sarı ile beyazın arası 18 volt yaklaşık olarak. Mavi ile siyahın arası da 10 volt. Bu transformatörü de parçalarımızın arasına ayıralım. Bu da ikinci radyomuz. Radyosu da çalışıyor. Radyosu biraz sıkıntılı. Ama çok da önemsemiyorum. Nasılsa sökeceğiz. Dışarıdan telefon vesaire de bağlanabiliyor. Onu da amfi olarak kullanılıyor. Bakalım bunun içinde neler var. Yine fişini çekerek başlayalım. Fişimiz burada. Yine yedekleme amaçlı pilimiz. Sanıyorum vidalar şurada çünkü okla gösterilmiş. Çıkaralım onları.
Vidaları bir güzel gizlemişler. Sökelim bakalım. Burada büyükçe bir düğme. Bu da ön panel. Öbür tarafı ayna gibi. Şöyle koyalım. Önde yine bir display. Bakalım bu çıkıyor mu? Evet. Konnektörlü. Ama lehimlenmiş. Üst paneldeki düğmeler. Zorlayarak konnektöründen çıkardık. Evet, Philips iyi kalite dedik ama bu da anlaşılan Çin'de yapılmış devresi. Bakalım neler var. Saat modülü burada. Şimdi okumaya çalışayım. Evet, yine bilmediğim bir entegre devre. Bakalım neymiş buluruz. Şimdi önce şu devreyi bir ayıralım şeyden. Alt taraftan bir ayıralım bakalım. Bu tarafı döndürelim bakalım. Şu hoparlörü serbest bırakırsak daha rahat olacak sanki. Evet. Gördüğünüz gibi radyo kısmı şu. Minicik bir radyo. Bir öncekine göre biraz daha kaliteli tabii üretimi. Ancak enteresan bir şekilde bu entegrede de kristal görünmüyor. Muhtemelen bu da şehir şebekesiyle çalışıyor. Var mıdır diye bakıyorum ama bir kristal göremedim. Bakalım sökerken bir daha dikkat ederiz. Burada bir transformatör. Böyle kötü bir şekilde izole etmişler. Çıkaralım bakalım. Minicik bir transformatör. Ama bu saatin amaçları için yeterli. Burada bir enteresan bağlantı yapmışlar. Şu transformatörün uçlarını ayıralım. Enteresan, gene iki ayrı çıkışı olan bir transformatör. Saate ve radyoya ayrı çıkış vermişler. Şu kablo dışarıdan gelen auxiliary kablo, aux kablosu. Buradan demek ki amplifikatöre giriyor. Evet. Aux left, aux right, aux ground şeklinde. Yani bu display ve saat entegresi dışında çok da fazla alınacak bir parça varmış gibi görünmüyor. Bir de küçük transformatörle hoparlör var. Yani burada
Çok fazla işe yarayacak bir parça görünmüyor. Entegre de pek minik. Şurayı bir daha açayım. Evet, görünürde pek bir şey yok. Ama şurada bir kristal var. Eğer o saate aitse bir işe yarayabilir. FTCHK HK Hong Kong herhalde. Vallahi bunların neyse bir inceleyelim bakalım hepsini. Şimdi gene sökme aşamalarını pas geçeceğim. Söktükten sonra bakalım neler elde ettik. Görelim. İkinci radyolu saatimizden kalan parçalara şöyle bir göz atalım. Kapaklar, mekanik parçalar. Bu switchleri sökmeyi çok düşünmüyorum. Verilen emeğe değmez. Arka kapak. Elektronik devreden arta kalanlar. Yüzey monteler dışında pek bir şey kalmadı. Radyo entegresini de gösterme amacıyla söktüm. Yani çok kullanabileceğim bir şey değil çünkü çok minik. Şurada bir 8 bacaklı entegre var. Bu da büyük ihtimalle ses çıkışı için amplifikatör. Gösterge güzel bir gösterge. PCB üzerine takılması için ayakları da var. Rengi de amber rengi. Her zaman bulunmaz. Transformatör. Minik bir transformatör. 3-4 wattlık. Bunu da ölçecektim ama ondan sonra devrenin üstüne baktım. Bazı devrelerde böyle güzellikler yapıyorlar. İşte black, red, siyah ve kırmızı mesela. AC 7.5 volt. Burası 7.5 volt. Burada da yellow, blue, sarı, mavi. AC 4.5 volt. Demek ki bu çıkışımız da 4.5 voltmuş. 2 tane ayrı çıkışlı bir transformatörümüz oldu. Entegrelerimiz burada. Saat entegresi. Bunun dokümanlarını internette bulabildim. Radyo entegresinin ise üstü zar zor okunuyor. Yani bir şeyler buldum buna benziyor ama %100 o mu emin değilim. Saat entegresi de biraz ilginç. Saati çalıştıracak frekansı gene şehir şebekesinden alıyor. Ancak şehir şebekesi kesildiği zaman 2400 Hz'lik bir osilatöre ihtiyaç duyuyormuş. O da enteresan bir şekilde. Şurada göstereyim onu da. Buraya yazmışlar. Şurada. 2.4 kHz yazıyor. Bir tane kondansatör ve bir de dirençle bunu yapmışlar. Hatta 2.4 kHz ayarladıktan sonra direncin üstüne yapıştırıcı sürmüşler. Oynamasın diye. Uzun süreli elektrik kesintilerinde saatin yanlış gitmesi kaçınılmaz. Yani bu kondansatör ve dirençli bir osilatör her zaman çeşitli faktörler yüzünden gerilimle, sıcaklıkla kayabilir. Bu arada bizim şehir şebekemiz de 50 Hz ne kadar düzgün geliyor onu da bilemiyorum. Saat ne kadar ileri geri gidiyor onu da bilemeyeceğim. Buna da kaliteli bir ürün dedik ama bu da yani bir kristal koymaktan imtina etmişler. Öyle şehir şebekesiyle saati ölçüyor. Burada bir güzel hoparlörümüz var. Bayağı kaliteli bir şeye benziyor. İşte bir iki tane işe yarar kondansatör. Bir tane 32 kHz kristal. Fakat o kristal saatle ilgili değil. Radyo entegresinin çok yakınındaydı ama ne işe yaradığını bilmiyorum. İnternetten bayağı bir aramama rağmen şemasını bulamadım cihazın. İki tane değişken direnç. Bir tanesi normal ses için, öbürü de radyonun frekans taraması için. Onu da değişken dirençle yapmışlar. Devam edersek. Bir tane 9 volt bağlantı kapısı. Çeşitli vidalar. Daha önce söylediğim gibi bu tür düğmeler işe yarayabiliyor. Birçok radyoda kullanılabiliyor.
yedek parça olarak durabilir. Bu düğmeleri de hemen hemen hiç hasar vermeden sökmeyi başardım. Çok kolay çıkardım. Oldukça da kaliteli ve işte 3 pozisyonlu, 4 pozisyonlu komütatörler. Başka yerlerde işe yarayabilir. Şu 2 tane düğme de çok kolay çıktığı için çıkardım. Yoksa normalde onları sökmekle uğraşmıyorum. Evet, ikinci saatimizden de, ikinci radyolu saatimizden de elimizde kalanlar bunlar. Gördüğünüz gibi bir tanesi isimsiz, bir tanesi de iyi bir markadan 2 tane radyolu saat söktük. Çok da işe yarayacak parçalar çıkmadı ama bu videoda neler bekleyeceğimizi görmüş olduk en azından.